Eğer siz de renk doğruluğunun önemli olduğu kritik bir iş yapıyorsanız ve referansları fiziksel numune olarak saklıyorsanız büyük bir risk alıyorsunuz demektir. Ben spektrofotometre kullanıyorum ve rengi karşı tarafa LAB değerleriyle iletiyorum diyorsanız ne yazık ki bu da eksik ve yanlış bir yöntem. Eğer renk yönetimi adına doğru bir hedef renk tanımlaması yapmak istiyorsanız gelin birlikte CXF ve dijital referans kavramını inceleyelim. Peki CXF nedir? Açılımı Color Exchange Format, spot renklerin spektrofotometre ölçümlerinin karşı tarafa transfer edilebildiği bir dosya formatı bu. İçerisinde sadece renk verisi yok, o ölçümün hangi koşullarda yapıldığı, hangi tip cihazla yapıldığı, hangi ışık kaynağı, hangi gözlemci açısıyla yapıldığına dair bütün sözel ve nicelik ve nitelik bilgilerini içeren çok kapsamlı bir dosya formatı CXF. CXF'in kullanım alanına geldiğimiz zaman aslında renk verisini neden göndermemiz gerektiği sorusu ortaya çıkıyor. Renk verisini gönderiyoruz çünkü bunu yapmadığımızda en eski kullanılan yöntem fiziksel referans yöntemi. Fiziksel referans bir üretilen üretimde genelde müşterinin ilk üretime katılmasıyla baskıya başlanır ve müşterinin onay verdiği nokta bizim artık onaylı numune olarak saklanan bir referans rengimizin oluştuğu noktadır. Ve bu referans numune dosyalanır, sonraki üretimlerde referans alınmak üzere saklanır. Tabi bu durum her ne kadar çok iç rahatlatıcı olarak gözükse de fiziksel olarak bir rengin elimizde oluşu, tabii gelecekte rengin fiziksel olarak değişmesiyle birlikte bazı riskler doğuruyor. Zamanla rengi değişen referans artık ilk günkü referans olma özelliğini yitiriyor ve tekrar işlerdeki üretimlerde renk kaymasına sebep oluyor. Bu da artık fiziksel referansı kullanılabilir bir yöntem olmaktan çıkarıyor. Geçen zaman içinde spektrofotometre kullanılması sonucu çoğu kullanıcı LAB değerlerini artık içselleştiriyor ve tabii ki de biz rengi LAB değerleriyle tanımlıyoruz. Rengin daha kızarık, daha sarı, daha yeşil olduğunu LAB değerleri ve bunun farkıyla yön veriyoruz. Fakat rengi sadece LAB'ye indirmek büyük riskler taşıyor. Çünkü LAB verisi bize spesifik olarak o ölçüm koşulu ve ışık kaynağı ve gözlemci açısıyla olan değeri veriyor. Fakat biz renk karışımlarını yaparken tekrar üretilen rengin metamerik olup olmadığını da görmek istiyoruz. Bunu ölçebilmek için de rengin spektral yansıma grafiğine ihtiyacımız var. Yani spektral yansıma grafiği rengin ham verisi olarak söylenebilir. LAB ise belli ayar parametreleriyle bundan hesaplanmış bir veri. Yani biz eğer doğru bir üretim yapmak istiyorsak rengin ham verisini karşı tarafa iletmemiz gerekiyor. Bu da CXF'in içerisine spektral verinin gömülmesiyle oluyor. Yani CXF'in içinde sadece LAB yok, spektral veri var. Bunu alan taraf kendi hangi ayarlarda, hangi özelliklerde kullanacaksa o şekilde kullanarak o duruma özel LAB'ye ulaşıyor. Ve tabii ki CXF'in sağladığı diğer bir şey ise dijital referans kullanımını mümkün kılmak. CXF bir dijital referans niteliği taşıdığı için fiziksel numunedeki gibi farklı tedarikçilere farklı fiziksel numune gitme riskini de ortadan kaldırıyor. Yani referans şahit numune olarak belirlendiği zaman o tedarik zincirine bir B tedarikçisi katıldığında da ona da fiziksel numune göndermek gerekiyor. Fakat A tedarikçisine gönderilen fiziksel numune ile B tedarikçisine gönderilen arasındaki renk farkı bile o ikisinin üreteceği sonraki üretimlerde rengin farklı yönlere gitmesine sebep oluyor. Bu da tabii ki istenen bir durum değil. Referans bir spektrofotometre ölçümü olarak dijital tanımlandığı zaman bütün tedarikçilerin aynı hedefe odaklanması sağlanıyor. Ve tabii ki en başta söylediğimiz konu LAB göndermek yeterli değil. Bunun sebebi LAB
spektral veriyi taşımıyor. Spektral veri bizim metamerizm indeksi, metamerizm kavramını kontrol etmemiz için gerekiyor. Metamerizme iki rengin farklı ışık kaynakları altında farklı gözükmesi olarak adlandırıyoruz. İki renk bir ışık kaynağı altında aynı iken başka bir ışık kaynağı altında farklılaşıyorsa bu o renklerin pigment karışımlarının bir sonucudur. Dolayısıyla bunun bir insan hatası olmadığını bilmek gerekiyor. Tekrar üretilen rengin, örnek veriyorum, D50 altında 2 delta'ya sonuç veriyorsa fakat floresan ışık altında 5 delta'ya sonuç veriyorsa biz bilmeliyiz ki bu üretim sonucunda floresan ışık altında referansa göre farklı bir renk üretiyoruz. O yüzden mürekkep karışımlarında spektral veri kullanılarak metamerizm kontrol edilmesi gerekiyor. LAB değeri ve CXF'i karşılaştırırsak aslında şöyle bir benzetme bizim anlamamızı kolaylaştırabilir. Size bir LAB verdiğim zaman ve bunu bir tabaktaki yemekle benzeştirirsek ben bugün 540 kalorilik bir yemek yedim demiş oluyorum. Ve size aldığım toplam enerjiyi söylemiş oluyorum. Fakat spektral veri içeren bir CXF ile konuşuyorsam bugün 540 kalorilik bir yemek yedim. Bunun 120 gramı protein, 45 gramı yağ, 80 gramı karbonhidrat şeklinde detaylı bir veri sağlamış oluyorum. Bu da sağladığım verinin daha nitelikli olduğunu gösteriyor. CXF'in tarihsel gelişimine baktığımız zaman her ne kadar bunu belki son zamanlarda hayatımıza giriyor. Belki bir müşterimizden alıyoruz bu dosyayı. Belki ilk defa bu videoyla tanışıyorsunuz. Fakat CXF aslında çok eski tarihten beri geliştirilmiş olan bir veri formatı. İlk olarak 2001 yılında Gretak-Macbeth tarafından geliştiriliyor. Gretak-Macbeth de bir spektrofotometre üreticisi. Gretak-Macbeth 2006 yılında X-Rite tarafından satın alındığında CXF X-Rite'ın bünyesine geçiyor ve CXF 1, 2 ve 3 versiyonlarıyla geliştirmesi devam ediyor. X-Rite 2015 yılında bir karar alıyor ve CXF formatını genel kullanıma açmaya karar veriyor. Bunu da CXF'in kullanım haklarını ISO'ya, yani Uluslararası Standartlar Teşkilatı'na devrediyor. Böylece artık CXF'in geliştirmesi ISO tarafından yapılıyor. CXF'in şu anda tanımlandığı standart ISO 17972 olarak adlandırılıyor. ISO 17972 bir CXF nasıl olmalı, içinde hangi verileri barındırmalıya detaylı olarak tanımlayan standart. CXF'in içerisinde çok detaylı bilgiler olduğundan bahsetmiştim. Bunu birazcık açmak istiyorum. İlk kısım, CXF'teki ilk kısım dosya bilgisi, yani file information olarak adlandırılıyor. Burada rengin ve tabii ki renklerin adı, CXF'in içinde birden fazla da renk olabilir. Rengin adı, oluşturma tarihi, rengin açıklaması, renkle ilgili yorumlar yer alıyor. Bunlar sözel bilgiler. İkinci kısım, yani resources kısmında ise asıl rengin verileri yer alıyor. Spektral veri, bu spektral verinin hangi marka cihazla ölçüldüğü, hangi ölçüm geometrisinde ölçüldüğü, bu ölçüm yapılırken hangi ışık kaynağı kullanıldığı, hangi gözlemci açısı kullanıldığı gibi o ölçümün detay bilgileri yer alıyor. Böylece CXF'i aldıktan sonra onu yanlış tipte bir cihazda kullanmak, karşılaştırmak hatası yapılmamış oluyor. Ve üçüncü bir kısım da var. Bu da custom özellikler, custom resources olarak adlandırılıyor. Burada da eğer o renge özel olarak bir tolerans veriliyorsa bu da CXF'in içine gömülebiliyor. Yani kırmızı renk 3 delta ile kabul edilecek diye tolerans bilgisi eğer belirlendiyse o da CXF'in içinde tutulabiliyor. Evet, videomuzun burada sonuna geliyoruz.
Siz CXF ve dijital referans kavramını nasıl buldunuz? Bunları günlük hayatınızda kullanıyor musunuz ya da kullanmayı düşünüyor musunuz? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanaldaki devam videolarını izlemek istiyorsanız kanala abone de olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Ay, la tarde en calma, el río viste de oro y carmín, reflejando el cielo sin fin. Mi alma encuentra paz aquí, en esta tierra que me vio nacer. Guajira, mi amor, mi atardecer.